18 yıldır hiçbir çocuğun doğmadığı bir gelecek düşünün. Tam olarak sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı insanlık kısırlaşmış. Yaşayan son insanların gözlerini yummasıyla birlikte yeryüzünde insanlığın soyu tükenecek. Dorothy Firis James'in yazdığı Children of Men adlı roman bizi böylesi distopik bir gelecek kurgusuyla baş başa bırakmıştı. Çocukların olmadığı bir gelecek fikri size nasıl hissettiriyor? Ortalama 60 yıl sonra insanlığın soyunun tükeneceğini bilseniz, gündelik yaşantınıza aynı tutkuyla devam eder misiniz? Bu durumda artık yaşamın yaşanmaya değer olmadığını mı düşünürsünüz? Ya da ne bileyim, insanlığın zararlı bir istilacı tür olduğunu ve bu yüzden soyumuzun tükenecek olmasını, doğa açısından şans olduğunu söyleyebilir miyiz? Modern zamanlarda çocuk sahibi olmaya dair algımız çeşitli politik, ekonomik ve çevresel faktörlerin de etkisiyle artık değişime uğradı. Bir zamanlar biyolojik bir zorunluluk ve toplumsal bir norm olarak görülen çocuk sahibi olma kavramı artık günümüzde farklı çevreler tarafından da sorgulanır hale gelmiş durumda. Biyolojik açıdan çocuk sahibi olmak, türlerin hayatta kalma mekanizmasının temel bir parçası. Evrimsel psikolog David Bass, Arzunun Evrimi, İnsanların Çiftleşme Stratejileri adlı çalışmasında, bireylerin eş seçimi ve üreme stratejilerini inceleyerek çocuk sahibi olma arzumuzun romantik nedenlerden dolayı değil, genetik materyalini bir sonraki nesle aktarma gerekliliğiyle şekillendiğini iddia eder. Bu açıdan bakıldığında çocuk yapmalı mı sorusunun yanıtı başlangıçta açık görünür. İlkel topluluklar için çocuklar sadece soyun devamlılığını sağlamaları açısından değil, aynı zamanda üretken iş gücünün bir parçaları olması bakımından da önemliydi. Özellikle Neolitik devrimden sonraki tarım toplumlarında çocukların aile ekonomisine katkısı büyük önem taşıyordu. Çünkü daha fazla çocuk, daha fazla iş gücü ve daha fazla tarımsal üretim anlamına geliyordu. Ancak günümüzde işler artık değişmişe benziyor. Çocuk sahibi olmanın bireysel, toplumsal, ekonomik ve çevresel çıkarlarımızla çatıştığına dair farklı kesimlerden sesler yükseliyor. Feminist teorisyenler mesela, kadınların toplumsal rollerinin ve anne olma zorunluluğunun yeniden tanımlanmasını talep ediyor. Çevre etikçileri nüfus artışıyla çevresel zorluklar arasındaki kritik ilişkiye işaret ediyorlar. Bir de buna yetmezmiş gibi çocuk sahibi olmanın maliyeti çoğu insan için artık kaygı verici boyutlara ulaştı. Bir de antinatalistler var. Antinatalizm adlı felsefi akıma göre var olmak sonu gelmeyen bir ızdırap, hatta belki de hiç doğmamış olmak çok daha isabetli olurdu görüşüne sahip. O yüzden çocuk yapmalı mıyız sorusunun yanıtı bugün hiç olmadığı kadar karmaşık. Çocuk sahibi olmama kararı modern ailedeki en dikkat çekici değişikliklerden biri. Son yıllarda gönüllü olarak ebeveyn olmak istemeyen çiftlerin sayısı dünya çapında önemli ölçüde arttı. Child free, yani gönüllü çocuksuz hayatı tercih eden bireyler bir takım engellerden dolayı çocuk sahibi olamayan kişilerden ayrılıyor. Bu bireyler çeşitli sebeplerle çocuk sahibi olmayı istemezler. Dahası çocuk sahibi olmayı toplumsal bir zorunluluk olarak gören geleneksel normlara karşı dururlar. Çocuk sahibi olmamaya karar vermek yeni bir şey olmasa da çocuksuz etiketini sahiplenerek bu seçimi daha açık bir şekilde tartışmaya açmak oldukça yeni sayılır. Bu hareket son yıllarda özellikle de gelişmiş ülkelerde daha fazla ilgi görüyor. Reddit'teki Child Free topluluğunun 2020 itibarıyla 1,3 milyondan fazla üyesi bulunuyor. Çocuk yapma ya da yapmama kararımız bireysel bir meseleymiş gibi gözükse de devletlerin nüfus politikalarıyla yakından ilişkili. Dolayısıyla işin bir de siyasi boyutu var. Mesela Fransa'da 20. yüzyıl boyunca düşük doğum oranlarını arttırmak amacıyla vergi avantajları ve doğum yardımları sağlanmıştı. Nazi Almanya'sında da kadınların çok çocuk sahibi olmasını teşvik eden altın anne ödülleri verilmişti. Batı'da hızla düşmekte olan doğum oranları kimi siyasileri bu duruma bir suçlu bulmaya yöneltti. Donald Trump'ın başkan yardımcısı Senatör J.D. Vance, 2022 yılında çocuksuz kedi sahibi sefil kadınlar Amerika'yı yönetiyor dediğinde büyük tepki almıştı.
Çünkü doğum oranlarındaki düşüş kedilere olan sevgimizden kaynaklanmıyor. Nüfus artışının sınırlı kaynaklarımız üzerindeki baskısı, çocuk sahibi olma kararının etik ve ekolojik boyutlarını gündeme taşıdı. Örneğin bir çocuk sahibi olmanın karbon emisyonlarını %58 oranında arttırabileceğini öne süren araştırmalar, çevresel aktivizm ve etik üzerine tartışmaları tetikledi. Sarah Conley'nin yazdığı Tek Çocuk, Daha Fazlasına Hakkımız Var mı adlı kitabı bu konudaki ünlü eserlerden biri. Conley, artan nüfusun iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çevresel sorunlara önemli ölçüde katkıda bulunduğunu savunur. Bu yüzden kitabın temel argümanı, çocuk sahibi olma hakkımız olsa da sınırsız üreme hakkımızın olmadığı yönünde. Bu yüzden o üremeyi sınırlamak için hükümet müdahalesinin ahlaki olarak haklı olabileceğini savunuyor. Çocuk yapmaktan imtina etmek aslında insanın yapabileceği en çevreci hareket olur. Çoğu insan bunu fark etmiyor ya da çevreci duyarlılıklarımız çocuk yapma arzularımızın önüne geçmiyor çoğu zaman. Bunun nedeni de aslında çocuk yapmanın matematiksel olarak dünyaya ve gezegene ekolojik en fazla zararı verdiğimiz eylem olması. Mesela bir sene boyunca araba kullanmaktan imtina ettiğimizi düşünelim. 2,8 ton kadar karbondioksit salınımı yapmamış oluyoruz. Böyle bir olumlu katkımız olmuş oluyor gezegene. Fakat çocuk yapmak sene başına 58 ton karbondioksit salınımı anlamına geliyor. Günümüzde çocuk sahibi olmak gerçekten çok maliyetli bir iş. The Empire of Fashion adlı kitapta modern toplumların çocukları bile birer tüketici olarak gördüğünden ve çocuk yetiştirmenin ticari bir projeye dönüştüğünden bahsediliyor. Günümüzde bebek ürünleri, eğitim hizmetleri, çocuk aktiviteleri gibi sektörler milyarlarca dolarlık bir ekosistem. Amerika'da yapılan araştırmalar günümüzde bir çocuğu 18 yaşına kadar büyütme maliyetinin yaklaşık 300 bin dolara yaklaştığını söylüyor. Kadınların iş gücüne katılımının artması bizi tarih boyunca annelik rolü üzerine yeni sorgulamalara yöneltti. Çalışan kadınlar için annelik, genellikle kariyer gelişimini yavaşlatan bir etken olarak görülür. Bu durum literatürde annelik cezası olarak adlandırılır. Nobel ödüllü ekonomist Claudia Goldin'in kadınların iş sahalarındaki rolü ve karşılaştıkları zorluklar üzerine yaptığı çalışmalarından yola çıkan akademisyenler, 134 ülkeyi analiz ettiler. Türkiye genelinde annelerin doğum sonrası 10 yıl içinde işe dönme olasılığı %30 azalırken, İstanbul'da bu oran %60'a kadar çıkıyor. Kadınların anne olmadan önce ve sonra aldıkları ücret farkıysa %19 olarak tespit edilmiş. Uluslararası araştırmalar da benzer sonuçları ortaya koyuyor. Bir kadının anne olduktan sonraki 10 yılda istihdam edilme olasılığı yaklaşık %15 azalıyor. Oranlar ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık gösterse de bu veriler annelerin iş hayatında dezavantajlı konumda olduğunu gösteriyor. Biyolojik gerekçelerle tarih boyunca kadınların temel rollerinden biri annelik olarak görüldü. Ancak bu rol özellikle 1970'lerden itibaren kadınların bireysel kimliklerini ve toplumsal katkılarını sınırlandıran bir araç olarak görülüp eleştirilmeye başlandı. Feminist teorinin kurucularından Fransız filozof Simone de Beauvoir, İkinci Cins adlı ünlü eserinde kadınların üzerindeki annelik rolüyle ilgili yoğun sosyal baskıya dikkat çeker. Kadınların yalnızca annelik rolü ile sınıflandırılmasının onların özgür bireyler olmalarını engellediğini belirtir. Kadının kimlikleri aslında bayağı bir değişim geçirdi. Yine ben buna böyle yerel değil küresel bakıyorum. Yine böyle 1940'lardaki 50'lerdeki temsillerden çok uzaktayız. Ama tabii şu değişmeyen bir şey. Her zaman yani masallardaki gibi o mutlu son her zaman beraberlikle noktalanır. İdeal bir yaşamın özellikle kadın için mutlaka bir erkekle ilişkili ve bir çocukla ilişkili olduğu miti. Kadını anne olmazsa eksik gören bir bakış açısı. Bu da hala yani bu şekilde bakanlar diyeyim kurumlar ya da toplumlar hala kadının birey olduğunu içselleştirememiş durumda. 20. yüzyılın en etkili şairlerinden Adrienne Rich'in Kadının Doğuşu, Deneyim ve Kurum olarak Annelik adlı kitabını okuyordum.
O anneliği hem bireysel bir deneyim hem de toplumsal bir kurum olarak analiz etmiş. Reach, anneliğin kadınların yaşamını sınırlayan bir yük olmaktan çıkartılarak özgürleştirici bir deneyime dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor. Peki bu nasıl olacak? Öncelikle bunu yapabilmek için toplumsal destek ve dayanışma ağlarının güçlendirilmesi şart. Yani anneler sosyal izolasyondan kurtarılmalı ve çocuk bakımının sorumluluğu sadece annenin üzerinde olmamalı. Şöyle ütopik bir düşünce de var. Sanki annelik kadınlara böyle birden doğal bir şekilde geliyor aniden. Halbuki bu çok zor bir süreç ve çok sancılı bir süreç, öğrenilen bir süreç. Yani kimse böyle hiçbir kadın doğduğunda böyle bu bilgiyle doğmuyor kesinlikle. Ama bu adeta yok sayılarak sanki tepeden böyle Allah veriyormuş gibi anneliği bir algı var. Bu yüzden de kadın bir hata yaptığında anne olarak onun nasıl yapabileceği algılanamıyor, kabul edilemiyor. Böyle bir ortam var. Çocuk yapıp yapmama konusu aslında çok köklü felsefi bir tartışmadır. Acaba hayata gelmemiş olsaydık, hiç doğmasaydık daha mı iyi olurdu? Tabii ki hayata eğer mutlulukla ve sevinçle yaşayan, karşılayan biriyseniz bu soru size çok saçma gelecektir. Ama eğer hayatı mutluluktan çok size sıkıntı getiren, acı veren bir şey olarak görüyor ve yaşıyorsanız çocuk doğurma konusunda bu sizi ahlaki bir ikileme sürükler. Günümüzde antinatalizm yani doğum karşıtlığı adlı akım, insan hayatının başlangıcını teşvik etmenin ahlaki olarak yanlış olduğunu savunur. Antinatalistlere göre yeni bir bireyi dünyaya getirmek, onun bu acıları yaşamasına neden olmaktır. Dahası doğmamış bir birey, doğup doğmamak konusunda rıza gösteremez. Doğurmak, rızası olmayan bir varlığı yaşamın risklerine maruz bırakmaktır. Antinatalizmin birçok argümanı var. Neden antinatalist olmalıyız ya da neden çocuk yapmamalıyız, neden çocuk yapmak etik açıdan yanlıştırın farklı argümanları var. En ünlülerinden bahsedeceğim, 3 tane. İlki risk ya da kumar argümanı dediğimiz argüman. Siz ne kadar ideale yakın koşulları sağlarsanız sağlayın, potansiyel çocuğunuzun nasıl bir hayatı olacağını önceden tahmin etmeniz ve hesaplamanız mümkün değildir. Tabii ki de çocuğun yaşayacağı iyi günler de olacaktır, kötü günler de olacaktır. Tabii bunun da garantisi yok. Yani çocuğun herhangi bir iyi an bile yaşayacağının garantisi yok. Ama büyük felaketler daha az sayıda insanın başına gelir. Dolayısıyla genelde kendimizden yola çıkarak çocuk yapma kararı veririz. Eğer bu kararı düşünüyorsak, bazı insanlar, belki insanların büyük bir çoğunluğu bu konuyu düşünmeden de çocuk yapıyor olabilirler. Böyle bir risk de var tabii ki. Risk kumar argümanı ise birincisi çocuğun başına gelecekleri öngöremeyiz. Başına büyük felaketler de gelebilir ve aslında hayatta oynayabileceğimiz en büyük kumar, ki bunu başkasının hayatı üzerine oynuyoruz ve ironik olarak hayatta en çok seveceğimiz kişinin hayatı üzerine bu kumarı oynuyoruz. Aslında çocuk yapma kararıdır. Çok büyük bir kumar. Evet, antinatalizm var ama insan yaşamında acının yanı sıra mutluluk da var tabii ki. Belki de gelecek nesiller bizden çok daha iyi bir dünya yaratma potansiyeline sahipler. Belki de çocuk yapmak aslında hayata anlam katan bir şey. Biyolojik varlığımızı ve topluma karşı sorumluluklarımızı bir yana bırakırsak eğer, çocuk yapmak varlığımızı kalıcı hale getirmenin belki de başka bir yolu olabilir mi? Ama bir dakika ya. Bu düşünce de şimdi çok bencilce değil mi? Ya bence böyle bir algı var, yani çocuk sahibi olmak bir kadının yolculuğunda engel olmalı. Yani ya engel olmalı ya görev olmalı. Böyle bir sanki 1-0 gibi, arası yok gibi. Yani çocuk sahibi olup aynı zamanda bir şeyler başarmak çok zor. Ya o çok zorluğunu vurguluyor sanki toplum bize. Hani öyle olunca kendimiz de bence çocuk sahibi olunca o kendinin en iyi versiyonu olma yolculuğuna devam etmekten belki kaçınıyoruz da, yani o da var sanırım. Ama ikisi mümkün gibi geliyor bana. Yani çocukla beraber keşfettiğin yerlerinle ve çocuğu da kendi hayatının içerisine entegre ederek, onu da öncelikleyerek ama kendini de önceleyerek bir kombinasyon yaratabilmek mümkün sanki. Çocuklar bizim geleceğimiz.
İyisiyle, kötüsüyle insanlık olarak dünyaya bıraktığımız çok büyük bir his. Fakat bu noktada ne düşünüyorum biliyor musunuz? Mesela gen düzenleme teknolojisiyle genetik hastalıklarımızı engelleyebilseydik, yani ölümsüzlüğü selamlıyor olsaydık, yine de ebeveyn olmak bizim için bu kadar önemli olur muydu? Gelecek nasıl günler getirecek? Sanırım bunun cevabını şimdilik bilemeyeceğiz.